Kars ilimiz Digor ilçesindeki Halıkışla köyündeyiz. Bir zamanlar burası Kağızman'a bağlıymış. Ancak daha sonra Digor'un ilçe olabilmesi için köy sayısını artırma maksatlı Digor'a bağlanmış. Halıkışla köyünün çok farklı bir özelliği var. Tam ortasından Arpaçay çayı geçiyor ve bu çay iki ülkenin sınırını oluşturuyor. Ülkemiz Türkiye ve karşı taraf Ermenistan. Aynı zamanda burası Iğdır ve Kars sınırını da teşkil ediyor. Aras Nehri'nin bir tarafı Iğdır, diğer tarafı ise Kars. Çok enteresan bir konumdayız. Burada da hudut taşını görüyoruz. Hudut taşlarının bu şekilde numarası oluyor. 42 numara. Şimdi göründüğü üzere Türkiye Cumhuriyeti yazısı, bir kasatura ve zeytin dalı var etrafında. Bunun sembolü varmış. Sembolü şu şekilde. Şimdi bize düşmanca gelene kasatura, barışçıl gelene de zeytin dalı uzatıyoruz. Yani böyle ince bir anlamı var. Yani bizde hem zeytin dalı vardır hem de isteyene kasatura vardır diye kendimizi savunuruz gerekirse. Bu mesaj veriliyor. Hudut komutanlığının sembolü de aynı zamanda bu şekilde. Şimdi hep merak edilen bir soru vardı. Buradan inek karşı tarafa kaçtığı zaman Ermenistan tarafına ne oluyor? Oradan buraya kaçtığı zaman ne oluyor? Hep de şöyle bir espri döner, hani şakasına söylerler bunu. İşte bizim inek oraya kaçınca geri veriyorlar da onların ineği kaçınca kesip yiyorlar gibisinden. Böyle bir gerçek yok elbette. Bu tamamen espri maksatlı söylenen bir şey. Şimdi işin gerçeğini buradaki abiden öğrendik. Bizim inek kaçtığı zaman hudut karakoluna söylüyorlarmış. Onların tercümanları oluyormuş. Gerekli prosedürleri oluyormuş. İşte ineğin kaçtığı yerden bayrak sallıyorlarmış. Renkli bir bayrak varmış. Onu sallıyorlarmış. Karşı tarafla da irtibat kurduktan sonra karşı taraf ineği aynen geri gönderiyormuş. Nereden kaçtıysa o taraftan geri giriyormuş inek. Aynı şekilde de Ermenistan tarafından buraya bir hayvan kaçtığı zaman aynı şekilde de protokol devam ediyor. Onlar bayrak sallıyorlar. Buradan da ineği aynen karşıya geri veriyorlarmış. Yani öyle kesip yemek diye bir şey yok. Hani bu bilgiyi de eklemiş olalım. Halıkışla'nın ortasından böyle bir dere akıyor. Ya burası yoldan ziyade bir nehire benziyor. Çünkü karşıda bir menfez de var. Yani nehir diyorum, yani bir dereye benziyor. İlk başta şey gibi görünüyor. Yolun ortasından su akıyormuş gibi görünüyor. Kuşburnu bu. C vitamini açısından bir numara. Şöyle enfes. Çayı yapılıyor, çok güzel. Tam bir sınır direğinin yanındayız. Türkiye'deki kırmızı beyaz, karşıdaki ise yeşil kırmızı ve kuleleri de var. Şu an tam Digor ve Tuzlucamı ikisi arasında karıştırılan Halıkışla köyündeyiz. Gerçekten de çok ilginç. Yani arkamızda inekler var. Karşıya eskiden kaçıyorlardı ve sınır iadesiyle bazen inekler de kendisiyle beraber geliyordu. Çok ilginç bir yer. Yani bir doğa harikası. Tabii ki karşıdaki köyler daha güzel. Bagaran köyü. Sadece Ermeniler var. Ezidiler yok. Onun dışında Taşev var tam karşımızda. Güneş enerjili. Yani efsane bir yer. Burası tam bir doğa harikası diyebilirim gerçekten. Herkese öneriyorum burayı. Şimdi Kars merkezdeyken montla dolaşıyorduk. Hava oldukça soğuktu. Ama artık o Kars platosundan aşağı indik. Burası artık Digor'un son köyü. Bundan sonrası artık bir taraf Iğdır, diğer tarafta Ermenistan. Tam sınır köyündeyiz. İklim bayağı bir ılıman. Çünkü bayağı bir aşağı indik. Artık burada Iğdır iklimi başlıyor. O yumuşak iklim başlıyor. Bir de dikkatimizi kerpiç binalar çekiyor. Şimdi Kars'ın köylerinde, merkezinde veya yüksek yerlerinde kerpiç yapıları göremezsiniz. Çünkü kerpiç soğuğa karşı dayanıklı değildir. Yani patlar. Ama burada daha ılıman iklimde kerpiç yapıları görebiliyoruz. Bir de kerpiçin dokusu gerçekten çok güzel. Kerpiç evler de yazın serin, kışın sıcak olur. Tamamen toprak. Ama şöyle bir şey var ki kerpiçin her sene bakıma girmesi gerekir. Her sene bunu sıvamanız gerekiyor çamurla. Yoksa yağmur ne yapar? Toprağı yiyor ve çok uzun yıllar dayanmıyor. Bildiğiniz çamur gibi eriyor. Kaldı ki zaten çamur. Ben de bir zamanlar kerpiç evde yaşadığım için biliyorum yani.
Fareli çok olur kerpiç evde. Şu taşların büyüklüğüne dikkat çekmek istiyorum. Normalde istinat duvarlarını sık sık görürüz ama bu kadar büyük taşlarla yapılanları ben fazla görmemiştim. Artık iş makinesiyle mi koydular, daha önceki zamanlarda mı yapıldı bilemiyorum ama muhtemelen sele karşı, akarsuya karşı dayanıklı olması için yapılmış olabilir. Arpaçay çayına da ilk defa bu kadar yaklaşıyorum. Çayın karşısı da hemen Ermenistan. O tarafta zaten bir tel örgü var, çok ince de olsa. Yani buradan karşısı doğrudan Ermenistan. Ermenistan evleri de görünüyor zaten, hemen yukarıda küçük de bir ev var. Sınırın sıfır noktası ya. Burada bulunmak da enteresan. Ve işin ilginç tarafı, burası da bir köy. Yani köy ikiye bölünmüş. Bir tarafı bir tarafta, diğer tarafı da diğer tarafta. Burası her ne kadar Digor'a bağlı olsa da iklim olarak, coğrafya olarak Iğdır coğrafyası. Aynı zamanda Kağızman coğrafyasına da çok benziyor. Hani Kağızman'da o kayısı bahçelerinde gezdik, bahçelerde dolandık ya. Aynı orası gibi burası da. Aynı doku, aynı hissiyat, kokusu bile aynı. 1951'de Kağızman'a iken 1953'te Digor'a bağlanıyor. Dokusu tamamıyla Kağızman'la aynı. Kağızman'da da 90 çeşit meyve ve sebze yetişiyor. Burada ekstra olarak iki nehrin birleştiği nokta olduğu için bir bataklık alan oluşmuş ve burada aynı zamanda pirinç yetiştiriliyor. Şu anda gerçi üretimi yapılmıyormuş köylülerden öğrendiğimize göre, ama aynı zamanda hem pirinç hem de narenciye yetişebiliyor. Şimdi köyün okulundayız. Gördüğünüz gibi köy okulu kapanmış. Çünkü taşımalı eğitime geçilmiş. Artık eğitim öğretim vermiyor. Buradaki öğrenciler, çocuklar araçlarla alınıp başka bir noktadaki okulda eğitim öğretime devam ediyorlar. Hem ilkokul hem de ortaokul varmış. Keşke böyle öğretmeni olsaymış da konuşabilseydik. Nil İlayda Karadağ hayratı, ruhuna Fatiha. Biz de Allah hayratını kabul etsin diyelim. Halıkışla köyünün Kars merkezi olan mesafesi 80, Digor'a olan mesafesi ise 40 kilometre. Iğdır ilimizin Tuzluca ilçesine olan mesafesi ise yalnızca 15 kilometre. Evet, burası bir Serhat köyü olmuş. Her daim burada hangi imparatorluk veya devlet hüküm sürerse sürsün, burası bir Serhat köyüymüş. Bir tarafında Arpaçay, diğer tarafında ise Aras Nehri. Aynı zamanda Kars'ın en düşük rakımdaki köyü olarak biliniyor. Bir de benim kişisel görüş olarak Kars'ta ziyaret ettiğim köyler arasındaki en gergin köydü. Bir tarafa gidiyoruz, işte burada fazla durmayın, işte askerler gelir. İşte bu tarafta fazla durmayın, sıkıntı çıkar. Ya sürekli bu şekilde bir tedirginlik hakimdi. Halbuki burası da bizim milletimizin, devletimizin bir köyü. Türk bayrağının dalgalandığı topraklar. Ben bunu çok anlamlandıramadım. Bu yüzden de bana da bir değişik geldi burası. Yani asker gelse ne yapacak? Bu asker bizim askerimiz değil mi? Biz yasa dışı bir şey yapmıyoruz ki. Karşıdık Halıkışlak köyü. İki köyümüz var. Halimcan, Halıkışlak. İkisi bir köy, biri mahallemiz. Karşıda Ermenistan, bu tarafı Türkiye. Türkiye'nin sınır bir köyü. En uzak güneşin doğduğu bir köy. Bir ucundan bir ucuna. Yani Kars'tan Edirne'ye. Muhtarımız Murat Karadağ buraya bir bayrak direği yapmış muhtarımızın girişimiyle. Köy tabelası. Evet, hem köy tabelası hem de bir bayrak direği. Şu anda hazırlıkları, inşaat süreci devam ediyor. Bittikten sonra da devlet büyüklerini, işte bölgenin mülki amirlerini davet edip bir açılış yapılacakmış. Şimdiden Halıkışla köyüne de hayırlı uğurlu olsun diyorum.
Türk bayrağı Ermenistan tarafından da görünecek. Ermenistan'da var, haç var, bayrakları var, kiliseler, çanları var. Ben de hep hayalimdeydi. Bayrağı tabelaya yaptırmak istedim ve nasip oldu bize. Allah'ın izniyle yani güzel bir görünüm olacak. Yol kenarı, yolumuz yapılıyor. Buradan tren yolu yapılıyor, karayolu yapılıyor, baraj yapılıyor, büyük bir baraj yapılacak. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Muhtarım siz sağ olun, değer kattınız. Şimdi biraz yüksekçe bir tepeye çıktık. Burası Kars-Digor-Iğdır yolu. Yolun üzerinde kenarda böyle yüksek noktalar var manzarayı görebileceğiniz. Şimdi Halıkışla köyüne yukarıdan bakıyoruz. Şimdi birkaç detaya bakalım neler göreceğiz. Arpaçay çayı hemen karşımızda. Sağ taraf Türkiye toprakları, ülkemizin toprakları. Sol tarafta Ermenistan tarafında kalan. Şimdi şöyle söyleniyor, Ermenistan diyoruz ama köylülerle ve bölgenin yerlisiyle konuştuğumuz zaman bir zamanlar orada da Azerbaycan halkı yaşarmış. Azerbaycan insanları yaşarmış. Daha sonra Ermenistan tarafı oradaki insanları bölgeden uzaklaştırmış ve yerine Ermenileri yerleştirmiş. Bu şekilde bir bilgi var. Burası Ermenistan tarafı. Ermenistan tarafından bir tane araba geliyor. Anlatıldığına göre çoğu Sovyet döneminden kalma eski arabalarmış. Bu da onlardan bir tanesi muhtemelen. Çok yakından göremiyorum ama çok yeni bir model arabaya benzemiyor. Çok sayıda böyle anten direği var. Şurada bir gözetleme kulübesi görüyoruz. Kırmızı yeşil gözetleme kuleleri genellikle yeşil oluyor. Ermenistan karakolu muhtemelen orası da. Hemen aşağıdan yol geçiyor. Arpaçay çayı akıyor yine. Bir de uzaktan bir baca görmüştük. Burası bir atölye, kooperatif gibi bir şeymiş Ermenistan tarafında. Arada bacadan dumanlar yükselirmiş. Burada bir üretim yaparlarmış. Yerli köy sakinleriyle konuştuğumuz zaman bu tarz bir bilgi verdiler. Ermenistan tarafında böyle bir küçük bir sanayi tesisi diyemeyeceğimiz, böyle bir atölye diyebileceğimiz bir bina da mevcut. Şimdi Arpaçay'ın aktığı istikamette biraz yukarıda böyle eski bir demir köprü var. Bayağı paslanmış. Tabi kullanılmıyor günümüzde. Kullanılmayan bir köprü. Zamanında ama muhtemelen demek ki karşıya geçiş vardı burada. Muhtemelen Rus işgali döneminden kalmadır. Rusların yaptığı köprüdür diye tahmin ediyorum. Böyle de bir detay var burada. Köyün biraz yukarısında yine böyle bir arazi var. Bu sağdaki dağlar Ermenistan'a ait. Bu da Ermenistan Gözetleme Kulübesi. Böyle dağın en tepesine koymuşlar bunu. Biz onları görüyorsak onlar da bizi görüyordur. Ama bizim de çok sayıda kulübemiz var bu bölgede. Her 3 kilometrede bir kulübe varmış. Burada da Ermenistan tarafı, Ermenistan tarafında da bu şekilde kameralar varmış. Karşı taraflar birbirlerini gözetliyorlar böyle sürekli. Teknoloji de hudut bölgesinde kullanılıyor. Çok detaylı bir video olmadı çünkü çok fazla zaman ayıramadık. Ayırsak bile adım attığımız yer yasak bölge. Oraya gidiyoruz, bu tarafa geçmeyin. Oraya gidiyoruz, bu tarafa gitmeyin diye sürekli uyarılar geliyor. Biz de tamam dedik, yani sıkıntı yok, gitmeyiz. Böyle 5 dakikada olsa buraları böyle kısaca sizlere göstermek istedim. Çok uzun bir detaylı video olmadı ama umarım ilerleyen dönemlerde daha uzun, daha detaylı görüntüler yakalama fırsatı da buluruz. Sizlere de gösteririz. Şimdilik bu kadar diyoruz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.